Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yandan çapraz askılı, tamamıyla sık iğneyle yapacağımız güzel bir çanta çalışacağız. Rafya iple hazırlayacağız. Ayrıca birkaç tane de rafya ip hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Bu rafya ipi geçtiğimiz günlerde Instagram'da sizinle paylaşmıştım. Yeni bir ip buldum. Bunu denemek istiyorum. Uzun süredir arıyorum ama bulamadım diye. Arkadaşlar aslında tam istediğim gibi çıkmadı. Çünkü ne böyle poşet gibi ne de tam böyle sentetik rafya gibi, nasıl tarif edeyim sizlere, hani lateks eldivenleri düşünün. Lateks eldivenin lastiksiz hali gibi, bakın. Yani örmesi çok güzel duruyor. İnanılmaz güzel duruyor. Bakın, bunu açık bir renkle hazırladım. Yani kalıp gibi duruyor, öyle söyleyeyim. Deri görünümlü, plastik görünümü kesinlikle yok. Yakından da göstereyim sizlere. Ama örümü oldukça zor. Yani şöyle söyleyeyim, zor olmasının sebebi aslında tığa yapışıyor olması. Ben bunu mesela 3,5 numara tığ ile ördüm. Örerken bakın şu şekilde. Zor, yani zor demek istediğim, yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Ama eğer benim sabrım var, dayanırım diyorsanız örebilirsiniz. Birazcık yani böyle yapışıyor. Lastik propilen malzemeyle yapıldı herhalde. İçeriği yazmıyor. Lastiksi bir görünüm. Şöyle yaptım ben. Normal deri, kalın deri iplerle de, biliyorsunuz, belki duymuşsunuzdur. Pamuk yardımıyla tığa bebe yağı sürüyoruz. Bu şekilde örümü kolaylaştırıyor. Ama açık renkte ben açıkçası rengini değiştirir diye korktum. Bebe yağı sürmeden devam ettim. Koyu renkte bence rengini değiştirmeyeceği için koyu renkte bebe yağıyla öreceğim. Eğer ben sabırlıyımdır, önemli değil, çözüm bulurum diyorsanız kesinlikle bu ipten temin etmenizi öneririm. İp kendim aldım. Bugete diyor, bir Instagram'da gördüm. Oradan aldım. Reklam değildir. Siz de bakabilirsiniz. Şunu kenara alalım. Bu çantamı da yine bir rafya ip, ama bu rafya ip de yani güzel de ince bir rafya ip. Onunla da böyle oldu arkadaşlar. Yine çıt çıtlı bir model. Çıt çıt yaptım daha doğrusu. Bazen çıt çıtları tam çakamıyorum. O yüzden bazen takılıyor olabilir. Şimdi bugün sizlerle klasik, bakın, genelde her yerde satılan, markası olmayan, ihraç fazlası ürünü herhalde, 200 gramlık rafya iple çalışacağım. Bu ip de aslında bana göre çok ince bir ip. Ben birkaç çalışmamı ince olduğu için, kağıt ipe benzediği için çift kat yaparak hazırladım bunlarla. Bakın. Bu da kolay yırtılıyor. Yani beğendiğim, istediğim rafyayı bir türlü bulamadım. Varsa çok güzel dediğiniz rafyalarınız benimle paylaşabilirsiniz. Çok rafya denedim ama hiçbiri aradığım rafyalardan değil. Bakın, kahverengi öreriz beraber dedim ama inanılmaz ince. Ben şimdi çantamı bu iple çift kat yaparak hazırlayacağım. Yani çift kat rafya ip kullanacağım. Sizlere de diğer normal rafyalarla, klasik hafif kalınlıkta olan rafyalarla kaç ilmek ya da kaç santim vereceğim, kaç ilmek, kaç santim hazırlamanız gerektiğini anlatacağım. Ama çantanız ziyan olmasını, kötü durmasını istemiyorum. Çünkü inanılmaz bir ince rafya. Bunu çift kat olarak hazırlayacağım. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi öncelikle ölçü vererek başlamak istiyorum. Bakın, bu biraz daha küçük bir boy oldu. Kesinlikle telefon cüzdan sığıyor arkadaşlar. Bu bir tık daha büyük oldu. Bunu çalışmayacağım. Bence bu daha güzel duruyor yandan takıldığında. Tam ölçülerini vermek istiyorum sizlere. Taban oval bir tabandır. Dilerseniz dikdörtgen taban da yapabilirsiniz. Hemen ölçüsünü veriyorum tabanın. Tabanımız toplamda 15 santim. Aynen 15 santim. 2 sıra düz çıkacağız. Çünkü yani artırmalarınızı hemen tekrar kontrol ediyorum.
15 santim taban yapıyoruz arkadaşlar. Uzunluğu da birazdan vereceğim. 15 santim taban yapmak için ben bunda kaç zincirle başladım hemen sizlere söylüyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Totalde standart kalınlıkta bir rafya iple yapacaksanız eğer 16 zincirle başlayacağız. Bunda 20 zincirle başladım. Hemen bunu da söyleyeyim. Çok ince bir rafyaydı. 20 zincirle başladım. Toplam taban ölçüm 16,5 oldu. Ama en ideal ölçü bu arkadaşlar. Toplamda standart bir kalınlıkta rafyanız varsa 16 zincirle çantamıza başlayacağız. Hemen bakın, bu bile bana ince kağıt oldu resmen. Bu arada siz de kağıt iple de yapabilirsiniz. Hem onu görmüş olursunuz. Hemen başlayalım. Bir zincir çekiyorum. İpimi sıkılıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu arada 4 numara tığ. Bunu 3,5 numara tığıyla ördüm. Diğerini de 3,5 numara tığıyla ördüm. Bunu 4 numarayla örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir 10'la bakmak istiyorum. Çift kat çünkü. Evet, 10 sıram için yeterli. Bir zincirde başlama zinciri atıyorum. Toplamda 11 zincirle başlayacağım. Tabii ki çift kat. Eğer çift kat kağıt iple örecekseniz 11 zincirle başlayın. Ama bu şekilde standart bir rafya ipiniz varsa güzel. Onunla da 16 zincirle, yani toplamda 17 zincirle başlayacaksınız. Şimdi tüm zincirlerin ara boşluklarına birer tane sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Hemen son zincirin içerisine birinciyi battım. Tam karşı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. İpi arkada gizleyerek döndüreceğim. Tam karşı hizaya üçüncü sık iğneyi yapıyorum. Yani klasik taban artırmamızda olduğu gibi son zincire 3 tane batıyorum. Hemen yanındakine batıp devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tüm zincirlerin içerisine birer tane sık iğne batıyoruz. Oldukça yavaş örmeye çalışıyorum. Fakat hızlı ördüğümü düşünenleriniz varsa ayarlar kısmından videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Evet. Son bölüme geldim. Hemen karşı hizaya sık iğne. Tam karşısına birincisini başlangıça atmıştık. 1, 2, 3. Yine kapama yöntemiyle yapacağım. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına batıp ilmek çıkartıp diğer ilmeğimizden geçirip zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bakın ilk sıram bitti. Şimdi kaydırma yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasına çift batıyoruz. Diğerlerine sıra sonuna kadar tek batıyorum. Pardon. Sıra sonuna kadar tek sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna geldik. 1, 2, 3 tane sık iğne yapmıştık aynı noktaya. Üçüne de çift sık iğne yapıyoruz. 1, 2, ikincisine,
çift. Üçüncüsüne çift. Evet, sıranın başına kadar diğerlerinin hepsine tek batıyorum. Başlangıçta ilk çiftimizi yapmıştık. Şimdi hemen son 2 ilmek kaldı bakın. Bunlara da çift batıyoruz. Her seferinde birazcık örgümüzü açıp el ütüsü yapalım. Kağıt ip ve rafyada, özellikle sert rafyada bu önemli. Evet. Şimdi devam edelim. Yine ilk yapmış olduğumuza, kaydırma yapmış olduğumuz noktaya çift batıyoruz. Devam ediyorum. Çifti görene kadar tek batacağız hepsini. El ütüsü yapıp düzenleyelim. Çifti gördüm. Bakın çiftin ilk sık iğnesine çift batıyoruz. İkincisine tek batıyoruz. İlkine çift batıyorum. İkincisine tek batıyorum. Yani bir tek bir çift. Ama başlangıçta çift batıyorum ki daha muntazam gözükmesi için. Çift ve tek. Şimdi diğer çifti görene kadar hepsine tek batıyoruz. Geldik. Çiftin ilk sık iğnesini çift. İkincisine tek batıyorum. Çift, tek, çift, tek. Diğer çiftimizi başlangıç noktasında yapmıştık. Yine ilk sık iğnemizin tepe boşluğundan kaydırarak örgümüzü kapatıyoruz. El ütüsü önemli arkadaşlar. El ütüsü muhakkak yapalım. Bir ölçü almak istiyorum hemen. 13. Bir sıra daha örersek 15 santim olacak. Bir arttırma daha yapacağız yani. Hemen kaydırma yapmış olduğumuz noktaya çift batalım. Diğerlerine çifti görene kadar tek batıyoruz. Bakın çift battığımız yerin ilk sık iğnesine çift, ikincisine tek batıyoruz. İlkine, pardon özür dilerim. Yani çift tek tek yapıyoruz. İlkine çift batıyoruz. Diğerine tek batıyoruz. Hemen burada bir tek var. Ona da batıyoruz. Yani 2 tek bir çift oluyor bu sıramız. Aynı benim diğer çantalarımda yapmış olduğumuz arttırmalar gibi. Oval tabağında benim arttırma yöntemim bu şekilde. Ama tabii o bildiğiniz bir oval taban arttırması varsa dilediğiniz gibi
hazırlayabilirsiniz. Önemli olan bizim santimimiz. 15 santim genişliğinde bir taban çalışacağız. Yukarıya doğru çıktığımızda zaten biraz kıvrımlar olarak kıvrımlaşıyor ya, hani şu şekilde oval bir şekilde biraz daha genişliyor. Evet, son artırmamızı da yapıyoruz. İlk çiftin olduğu ilk sık iğneye çift. Burada sıra sayısını kaçırmayın lütfen. Tabanınız bozuk gözükür. İkincisine tek ve yanındaki teke ikinci tek. Çift batmış olduğumuz yerin ilkine çift. Tek. Tek. Bu sert rafyada çift kat örmek biraz zor. Daha da sertleşiyor. Hatta kağıt çiftten daha da sert oluyor. Ama bunu yapmak zorundayım. Çünkü gerçekten ince, çok ince. O yüzden ince duruşun formunu beğenmedim. Eğer elinizde ince rafyalarınız varsa benim gibi değerlendirebilirsiniz. Evet, tabanım bitti. El ütüsü yapıyorum. Bakın açıyorum, hatta farkındaysanız. Ben aynısını çantanın içinde de yapıyorum. Elimle biraz açıyorum ki düzgün gözüksün. Hemen tabanımı düzelttikten sonra ölçümü alıyorum. Tam 15, hatta 15,5 diyebilirim. Bizim için bu çanta boyu için, burada görselde gördüğünüz çanta boyu için 15 santimlik taban yeterlidir. Şimdi hemen 2 sıra tek yapıyoruz. Yani 2 sıra hiç arttırma yapmadan ikinci sık iğne, hepsinin üzerine, tüm tepe boşluklarının üzerine tek sık iğne yapıyoruz. 2 sıra bu şekilde tek sık iğne yapıp gelelim. Evet, 2 sıra ördüm geldim. Ters dönebilir. Hemen elinizle açın. Tabanınızı elimizle düzeltelim. Evet, 2 sıra tek sık iğne ördükten sonra şimdi modelimizi yapmaya başlıyoruz. Modelimizi şu şekilde yapacağız. Bakın, kapama noktasındaki kaydırma yapmış olduğumuz ilk sık iğnenin tepesine yine bir sık iğne yapıyoruz. Yanındaki sık iğnenin, bakın, başak görünümü var burada. Hemen başak bölümünün altına batıyoruz. İkincisinde hemen klasik sık iğne, diğerinde alttan başak görünümlü kısmın en altından batarak bu şekilde bir sık iğne yapıyoruz. Yanındakinin tepe noktasından, diğerinin, bakın, motifin hemen başak görünümü var burada, altından batıyoruz. Hafif çekiyoruz ipimizi. Çok elimizi sıkmayalım, çok gevşek bırakmayalım. Alttan batın. Hafif uzatın ilmeğinizi, hafif uzatın ve sık iğne yapın. Yanı alttan hafif uzatıyoruz. Çok uzatırsak eğer, bakın, aralarda boşluklarımız çok olur. Altına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Klasik tepe noktasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındakinin hemen başak görünümlü sık iğnenin modelinin altından batıyorum. Yanından batıyorum. Bu şekilde bundan sonra farklı hiçbir işlem yapmayacağız. Gelmesini istediğimiz yere kadar bir sık iğnenin tepe noktasından, bir de başak görünümlünün hemen, yani sık iğnenin komple bütününe batacağız. Altına batıyorum. Hafif uzatıyorum. Sık iğne. Yanına altından batıyorum. Tepe noktasından hemen başak motifinin altından
tepe noktasından, altından ve tepe noktasından elimizle düzelteceğiz her seferinde. Sıra sonuna kadar gelelim. Birleştirmeden sonra tekrar göstereyim sizlere. Sıra sonuna geldim. Başlangıçta tepe noktasına batmıştım. Sonunda alttan başak görünümlü yerden battım. Hemen ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasından geçirip ilmek çıkartıp kaydırmamı yaptım. Elimizle ne yapıyorduk? Her sırada bakın açıyorum. Düzeltiyoruz. Oldukça sert oldu bu arada. Tam kalıp gibi bir çanta oldu diyebilirim. Devam edelim. Şimdi bakın burada kapama yaptıktan sonra tepeden batmıştık. Başak modelinin hemen altından batıyorum bu sefer. Şimdi bakın burada başak uzun yaptıklarımızın tepesine batıyorum. Kısaların altından batıyorum. Uzunların tepesine, kısaların altından batıyorum. Yani klasik sık iğnelerin altından, başak modellerinin komple aldığımız, uzattığımızın tepe noktasından. Oldukça basit, farklı hiçbir işlem yok. Elinizi siz kendiniz ayarlayabilirsiniz uzatmaları. Altından, yanından, altından, yanından. Mantık aynı. Tüm sıralarda aynı. Klasik sık iğnelerin, başak motifli olanların komple altından, bir önceki sırada komple alttan aldıklarımızın da tepe noktasına batarak tüm sırayı döne döne örelim. Toplamda bakın sayıyı şu şekilde vermek istiyorum. Buradan bakın düz çizgileri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 sıra düz çizgi olacak şekilde yukarı çıkalım. Tabii kullanmış olduğunuz ipe bağlı. İpiniz eğer kalın bir rafya ise, mesela şu an ben çift katlı yaptığım için ne kadar çıkacağımı bilmiyorum. Size birkaç sıra çıktıktan sonra hemen sayısını belirteceğim. Son sırayı beraber hazırlayalım. Toplamda 10 santim bu şekilde örecektik. Çift kat kağıt iple ya da çift kat rafya ile örüyorsanız benim gibi biraz gevşek örün. Eminim elinizde yapısını beğenmediğiniz bu tarzda rafya ipler vardır. Onları benim gibi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü tek başına kesinlikle kullanamayacağım iplerden biriydi bu. İnanılmaz ince çıktı. Ve sizlerden rafya ip önerisi bekliyorum muhakkak. Hangisini aldıysam istediğim gibi, dilediğim gibi çıkmadı. Evet bakın oldukça rahat örüyorum. Geniş örüyorum. Hatta 4 numara tığ ile başladım ama 4,5 numarayla da hazırlayabilirmişim. 4,5-5 numarayla hatta. Ben seviyorum böyle salaş örmeyi çift katlarda. Evet. Hemen hemen bitti sayılır. Bu arada her sırada şimdi nasıl bir el ütüsü yapıp nasıl çantayı kasıyor, çünkü çantalar genişlettiğimi size göstereceğim. Pardon, yanlış yaptım. Alttan batacaktım.
Aslında çift kat bu şekilde çok sert görünüyor. Ama şu açıdan kullanışlı oluyor. Uzun yıllarca kullanabiliyorsunuz. Eğer renkte solma olmazsa, güneşte bırakırsanız, çünkü renkte solma yapabiliyor. Boyalı ipler oldukları için. Hemen kapamamı da yapıyorum. Evet, bakın. Çantam şu an görüyorsunuz değil mi? Kastı. Her seferinde çantamı şu şekilde ellerimi içine sokarak, bazen bunu mini ve mikro beklerimde de yapıyorum. Çünkü çok sert oluyor. İpim çok sert. Elinizle çekiştirin arkadaşlar. Zaten ütülemeye gerek kalmadan kalıp gibi duracak çantanız. Çekiştirin, hiç korkmayın. Hiç bozulmaz. Aksine bombe olmaz. Daha güzel bir görüntüye sahip olursunuz. Bakın ses geliyor zaten, gıcır gıcır. Açın çantanızı. Evet. Bakın. Aynı oldu. Tekrar bir ölçeyim. Emin olmak için sık iğneleri ölçmüyorum. Sadece alttan Başak modellerin bakmış olduğumuz model kısmından 10 santim olmuş arkadaşlar. Benim için 10 santim yeterliydi. Şimdi altta yapmış olduğumuz gibi 2 sırada düz sık iğne yapıyoruz. Hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Alttan batmıyoruz. 2 sıra sık iğne yaptıktan sonra çantamızı kapatacağız. Sonra kapak kısmını hazırlayacağız birlikte. Videoyu uzatmayayım. Şimdi siz de hemen 10 santime ulaştıysa bu kısım, 2 sıra sık iğne örüp gelelim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir ölçü aldım ben. Bir sıra sık iğne ördüm ve bıraktım. Nedenini hemen şöyle açıklayayım. Ölçülerim normal klasik güzel bir rafyayla tek ördüğümüzde benim bir sıraya tekabül ediyor ve aynı oluyor. O yüzden ikinci sırayı, yani burada 2 sıra örmüştük. Bakın 10 sıraya eriştikten sonra 2 sıra sık iğne hazırlamıştım. Burada onu yapmama gerek yok çünkü birebir ölçüye yetiştim. Bu sebeple çift kat kağıt ipte bir sıra örmem yeterli oldu. Şimdi ipimi kestim, birleştirip kapak kısmını hazırlayacağız. Hemen iğnemi alıyorum, ipimi kestim. Hemen kaydırma yapmış olduğumuz noktaya değil, yanına batıyorum. Çünkü burası tek bir sık iğne. Buradan da geçiriyorum. Şimdi ipimi aralardan geçirerek gizleyeceğim. İpimi gizledim. Son bir kez daha çantamı düzeltiyorum. Geliyorum. Tam bu şekilde ortalanacak şekilde yerleştirdikten sonra çantamı, kapağı nereye yapacağımızı belirleyeceğiz. Birleştirme noktam, hemen bakıyorum neredeydi? Buradaydı. Burası kapağın arka kısmı olacak. Ön kısmımız burası olacak. Bu şekilde kapattım. Şimdi sapları şöyle göstereyim. Bakın buraya sapı dikeceğiz. Biraz ışık tersten geliyor. Buraya sapı dikeceğiz. O yüzden hafif bir kapak boşluğu. Yani bakalım 1, 2, 3. Şuradan başlayacağım kapağımı yapmaya. Burada benim sapım kalacak. Hemen diğer tarafa geçiyorum eşit olması için. Sapımı buraya yapacağım. 1, 2, 3. Yani hemen buraya da bir ilmek ayrıcı takayım. Kapağımı şimdi buradan başlayacağım. 3 tane, 3 tane. Hatta şöyle yapacağım. Bakın. Bunu da bir geri alacağım. 1, 2, 3. Evet. Bu
Bu şekilde hesaplama yapacağız arkadaşlar. Şuraya tığınızı koyun. Sapınız buraya gelecek. Buraya tığınızı koyun. Sapınız buraya gelecek. 1, 2, 3 tane bıraktım. Yani buradan başlayacağım. Evet, kapağımızı yapmak için de yine aynı ipi elime alıyorum. Bir zincir çekip ipimi sıkılıyorum. Hemen bu iğnemi buradan çıkartıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde göz kararı ölçü alacaksınız. Sık iğne yapıyoruz. Diğer köşeye kadar döne döne sık iğneler yapacağız. Oldukça basit bir model. Makroma iple de hazırlayabilirsiniz. Kağıt iple de hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi kağıt iple hazırlayacaksınız da kalın bir kağıt ip kullanıyorsanız 20 sıra yani 20 zincirle başlayabilirsiniz. Kalın rafyalarda yani burada olmuş olduğu gibi tekrar hatırlatıyorum 16 zincirle başlayacaksınız. Ben çift kat rafya ile yaptım. Çünkü gerçekten inanılmaz inceydi ve tek başına bir çanta yaptığımda çanta çok kötü duruyordu. Hemen buraya kadar geldik. Bir zincir çektim ve çantamı döndürüyorum. Hiç farklı bir şey yapmadan tüm tepe boşluklarına birer adet sık iğne yapıyorum. Döne döne gelmesini istediğimiz yere kadar hazırlayacağız. Evet. Son sık iğneme de batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Zincir çekiyorum. Çantamı döndürüyorum. Devam ediyorum. Aynı şekilde döne döne sık iğne hazırlayacağız. Son sık iğneme batıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bakın bunda da kasma oluyor. Bunu da her seferinde elimizle düzelteceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki sizinki ince oldu. Hayır, burada bir sırada böyle bir sık iğne yapacağız. O yüzden bunlar da zaten kullanılmış olacak. Yani sonunda anlayacaksınız neden böyle yaptığımı. Çünkü birer sırada böyle sık iğneler gelecek. Şimdi döne döne istediğimiz yere kadar gelelim. Burada kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toplamda 12 sıra hazırlamışım. Ama tabii bu belli olmuyor. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre değişiyor. Şimdi bu sırayı ben gelmek istediğimiz yere kadar yukarıya doğru çıkayım. Ondan sonra size çift kat kağıt ipte sayı vereceğim ve ölçü vereceğim. Şimdi hesaplamayı şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben toplamda 2, 4, 6, 8, 10 sıra ördüm şu anda. Bakın çantanızı şu şekilde koyduktan sonra böyle kapatıyorsunuz. Benim için yeterli çünkü bir sırada kenarlardan öreceğim demiştim. Elimizle burayı birazcık düzleyelim, genişletelim. Şimdi hemen sadece buranın ölçüsünü vereyim. 9,5 santim. Buranın ölçüsü 9,5 santim. İpimi bu noktada keseceğim. Şimdi bir sırada kenarlarından düz öreceğim. İpi arkada gizleyeceğiz. Bunu da çıkarayım artık.
Şimdi bir sırada bu ipi arkada gizleyerek kenarlarından geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için tekrar ipimize bir zincir çekip sıkıladıktan sonra bakın kenarlara geçeceğiz demiştim. Nereden başlayacağız? Çantamızı, kameramı düzelteyim rahat görebilmeniz için. Bakın çantamızın hemen burada gördüğünüz, bakın buradan başlamıştık. Buradan batıyoruz. Bir ilmek çıkartıyoruz. Hemen çıkardıktan sonra bakın bir ilmek çıkardıktan sonra yapmış olduğumuz karenin, yani buradaki sık iğnenin ilk yapmış olduğumuz sıranın başına batırıp ikisine birden geçtim. Baştan göstereceğim. Bakın başlangıç yerimiz burasıydı. Hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. Bir ilmek çıkartıyoruz. 2 tane ilmeğimiz var. İkisini bekletiyoruz. Hemen yapmış olduğumuz ilk sıraya dönüp oradan da bir ilmek çıkartıp üçünü birden çekip sık iğne yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bakın. Yanlardan her yapmış olduğumuz sıra için bir sık iğne yapıyoruz. Bakın battığımız noktalar buralar. Burası, burası gözüküyor zaten nereye batacağımız. Buralara batarak birer tane sık iğne yapıyoruz. Karemizi çevreliyoruz yani bu şekilde. Burada kesmiş olduğumuz ipi arkadan yürüteceğiz. Hemen buraya batıyorum. İpimi sıkıyorum. Arkadan yürüteceğim. Bu noktaya 1, 2 ipimi sıkıyorum. 3 tane sık iğne yaptık aynı noktaya. Buraya 3 tane sık iğne yaptık. Böyle bir döngü oldu. İpimi biraz daha sıkacağım. Arkada gizleyeceğiz. Bu noktaya 3 kere battık. Yani köşelere 3 kere batacağız. Şimdi sırasıyla tüm sık iğnelerin tepe boşluğuna birer tane sık iğne yapıyoruz. Geldik son sık iğneye. Başlangıçta ve sonda 3 tane batıyorduk köşelere. 1, 2 ve 3. Aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Elimizle düzeltelim. Bu işlemi en sonda yapabiliriz. Bakın çıkmaya başladı model. Devam ediyorum aşağıya doğru. Köşelerdeki her sıranın başına bir sık iğne yapıyoruz. İpim bu arada fazla sertleşti. Zorlanıyorum daha doğrusu. Galiba ipim bitiyor, sonuna geldik. Son
sık iğne sırasına ne yapıyorduk? Başta yaptığımız gibi battım, beklettim. Hemen buradaki köşe sık iğneye batıp, sık iğnenin tepesine batıp toplamda 3 zincir ilmek var. Üçünden birden geçirdim. Şimdi artık kaydırma yapacağız. Şuraya böyle bir kaydırma yapayım. Kalsın orada. Elimizle düzenliyoruz arkadaşlar. Çekiştiriyoruz. Gerçekten çekiştiriyorum çünkü çok sert. Ütüleme de yapabilirsiniz yumuşatmak için. Ütüleme yapmayacağım. El ütüsü benim için yeterli. Ama çok sert oldu, ben biraz yumuşatmak istiyorum diyorsanız, çift kat rafya ile çalışıyorsanız tabii ki ütüleme yapabilirsiniz. Önden bakalım. Bir sırada kaydırma yapacağız. Ve yeterli. Buralara sap gelecek arkadaşlar. Hiç o boşluğa bakmayın. Buralara sap gelecek ve çantamız bitti. Buraya bir çıt çıt takacağız. Şimdi kaydırmaları göstereceğim. Evet, şimdi kaydırma yapacağız. Bakın, en son buraya batmıştık. Buradan bir kaydırma yaptım. Yanındakine batıyorum. Kaydırıyorum. Biraz uzaklaştırayım. Net değil çünkü görüntüm. Yanındakine batıyorum. Kaydırıyorum. Batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Diğer ilmeğinden geçiriyorum. Tamamıyla tüm sıraların hepsine birer kaydırma yapıyoruz. Kapak da dahil. Kapağa kadar kaydırıp geleyim ben. Evet, kaydırmaya devam ediyorum. Kapak kısmına geldim. Kapağı da kaydıracağız. Son ilmeğimize battım, çıkardım. Burada hatırlarsanız bir buraya bir buraya batmıştık. 2 ilmeği birden örmüştük. Onu da kaydırdım. Kapağın kenarlarını örmüş olduğumuz sık iğnelerin tepe noktalarına da batarak sıra sonuna kadar bu şekilde kaydırma yapacağız arkadaşlar. Sıkı yapmayalım. Gerçi elimizle açacağız onu. İster istemez çift katta sıkı oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar kaydırarak buraya kadar gelelim. Son kaydırmamı yaptım. Bakın, buradakine kaydırma yapmıyorum. Onu iğne yardımıyla yapacağız. Burada ipimi kestim. Yani son bir tane kaydırmam kaldı. Onu da iğne yardımıyla aralardan geçireceğiz. İğnemi geçiriyorum. Evet, ipimi iğneden geçirdikten sonra bakın şu şekilde kapattığımızda bu bizim ilk yapmış olduğumuz kaydırmaydı. İlk yapmış olduğumuz kaydırmanın tam ortasından yanlamasına batırıyorum. Ve son yapmış olduğumuz kaydırmanın tam ortasından geçiriyorum. Bakın, burada bir kaydırma görüntüsü elde etmiş olduk. Bu noktada biraz düzelteyim. İpimi arkadan gizleyeceğim. İpimizi gizledikten sonra yine çantamı biraz, kameramı yükseltiyorum. El ütüsü yardımıyla birazcık geriyorum. Aralardaki ipleri keselim. Aynı şekilde bu kısmı da gerelim. Elimizle açıyoruz yani. Ütüyle açtığımızda biraz incelme oluyor. Gerçi bu kalınlarda incelme olmaz. El ütüsünü muhakkak yapalım. Buraları da aynı şekilde gerelim.
Evet bakın. Bu şekilde kapatıyoruz. Böyle bir çanta elde etmiş olduk. Bakın sapları da bu boşluklara dikeceğiz. Çantamız hazır hale geldi. Hemen kapağın ölçüsünü de vereyim. Dediğim gibi ama bu tamamıyla size kalmış. Daha geniş, daha kısa da ya da daha uzun da yapabilirsiniz. Toplamda hemen kapak ölçüsünü şuradan başlamıştık. 10 santim uzunluğu var kapağımızın. 12,5 santim de genişliği var. Özür dilerim. Buna bakalım. Bunda 9 santim olmuş. Genişliğimiz de 14,5 santim olmuş. Ama dediğim gibi ip farkı var arada. Ben bunu bu iple çalıştım. Önemli olan mantığı öğrenmeniz, nasıl yapıldığını öğrenmeniz. Ama benden genelde ölçü, sıra sayısı çok istiyorsunuz. Birçok üründe tek tek sıra sayısı vermiyorum. Çünkü tamamıyla size kalmış. O yüzden ölçüyü vereyim ben size. Bu iple bu şekilde oluyor. Yani her ip çeşidiyle farklı ölçüye sahip olabilirsiniz. Bunu yapmak tamamıyla sizin hayal gücünüze kalmış. Kapağını daha yüksek, daha geniş, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi saplara geçelim. Sap için bir tane, çift değil, tek kullanacağız. Bakın. Çift yapmıyoruz. Biraz uzun bıraktıktan sonra dikmek için 3,5 numara tığ ile örüyorum. Bir zincir çekip ipimi sıkıladım. 2 zincir çekiyorum. Hemen ilk yapmış olduğum bakın ilk zincirin yan kanadından batıp bir ilmek çıkartıyorum. Tığımın üzerinde 2 ilmek var. İkisinden birden geçiriyorum. Yana döndürüyorum. Hemen zincirimin tek kanadına batıyorum. İlmek çıkartıyorum. 2 ilmeği birden çekiyorum. Döndürüyorum. Bakın burada 2 tane ilmek göreceksiniz. İkisine birden geçirip ilmek çıkartıp ikisinden geçiriyorum. Döndürüyorum. Yanlarda 2 kanat var. Bat, çıkar ve çek. Döndür. Yan 2 kanada batın. İlmek çıkartın. Ve 2 ilmeği birden çıkartıp örün. Yana dönün. 2 ilmeğe birden bat. İlmek çıkar, ör. Yan çevir. Yani döndürüyorum arkadaşlar. Dön. Bunu bütün videolarımda göstermiştim size. Döne döne. Bu şekilde çift kat yapmıyorum. Askım ince olsun istiyorum. Döndürüyorum. Yandan 2 kanada batıyorum. Bakın yandaki. İlmek çıkartıp çekip ikisine birden aynı anda çekiyorum. Yana batıyorum. İkisine birden aynı anda çekiyorum. Bu şekilde bunu çift kat da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Size ince geliyorsa ben bu şekilde yapmak istedim. İpim çok az kaldı çünkü bitmek üzere, yetmeyebilir çift katta. Bu şekilde ölçü de vereceğim size bittiğinde. Hatta direkt bitmişten ölçü vereyim size. Döne döne klasik tüm çantalarımda kullanmış olduğum sapı hazırlayacağız. Hemen buradaki bakın kalın bir rafyada kalın bir sap oldu. Ölçüsünü veriyorum hemen sizlere. Biraz uzun ördüm. İç kısımda bıraktık çünkü. Askıları çok uzun yapmadım. Uzun askılı bir çanta değil. 100. Toplamda 105-108 santim kadar yeterli olacaktır. 105-108 santim kadar bir sap yapıyoruz. Hemen sapımı bitireyim. Dikim aşamasında nasıl yapacağımızı gösterelim. Hemen sapları yapıp geleyim. Sonra çantaya dikmeye başlayalım. Sapı bitirdim. Şimdi dikmeye geçeceğim. Hemen şöyle kapatıp ortalayalım. Bakın böyle hesap ediyorum. Tam bu noktaya gelecek çünkü. Buradan iğnemi geçirdim. Sapımı içeriye aldım. Sıkı ve sağlam dikmemiz lazım.
Şu alttan geçiriyorum. Sapımı bu şekilde tam ortalarından, yanlarından batarak bakın dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. İki tarafı da sabitleyelim. Ondan sonra size çıt çıtlarımı nasıl diktiğimi göstereceğim. Hemen iki kısmı da sabitleyelim eşit bir şekilde. Sonra buluşalım. Evet, şimdi sizlere bu burada görmüş olduğunuz çıt çıtları nasıl yaptığımı göstereceğim. Herhangi bir makinem yok. Tamamıyla manuel şekilde dikiyorum. Dikiyorum diyorum, özür dilerim. Tamamen manuel bir şekilde hazırlıyorum. Birer tane hemen alıyorum. Onları da size yakından göstereceğim. Direkt Google'dan çıt çıt çakma kiti diye arayabilirsiniz. Bakın. Bir adet bundan, bir 12,5 milimliktir bu arada. Bir adet bundan, bir adet bu ve bir adet toplamda 4 parçadan oluşan bir çıt çıttır. Bunlar da çakma aparatlarıdır. Manuel olarak bu şekilde çakıyorum. Buradan bildiğiniz çekiçle vuruyorum. Şu an masamın altı cam olduğu için, zaten çok yansıma yaptığı için bir örtü kullanıyorum hep üzerinde. Daha rahat örebilmek için. Cam olduğu için biraz belki sıkıntı yaşayabilirim. Kırılmasını da istemiyorum açıkçası. Şimdi hemen önce kapağı göstereyim. Kapağın çakacağımız yeri belirleyeyim. Bu şekilde duracak kapağım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, yani şuraya çakmam gerekiyor benim. Kalın olduğu için bazen çıt çıtlarda yani bayağı bir zorlanıyor kapatırken. Ama umarım öyle bir şey yaşamam. Bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. İlk parçayı. Eğer elinizde varsa, aldıysanız, çıt çıt nasıl çakılıyor? Birazcık bastıracağım. Şimdi arkadaşlar şu aparatım var. Bu aparatı takıyorum. Tam bu arkaya gelecek şekilde alta bir yastık koymak istiyorum. Ne olur ne olmaz. Şu şekilde bakın dayadım. Ben çok yakınlaştıramıyorum. Siz videoyu yakınlaştırarak izleyebilirsiniz. Bakın sonra şu başlığı değiştireceğim. Bunu takacağım. Çünkü çıt çıt kısmım buraya gelecek. İlk çıt çıtlarda, yani ilk aldığım yerde bu kadar zorlanmıyordum ama bu son aldığım çıt çıtlar biraz sert çıktı. Bakın şurada minik noktayı görüyorsunuz. O minik nokta tam buraya gelecek. Onu düzgün bir şekilde doğru noktaya gelecek şekilde üstüne bindiriyorum. Hemen elime çekicimi alıyorum. Şu an zemin biraz sert değil. O yüzden birkaç kere vurmak zorunda kalıyorum. Bakın. Çaktım. Bazen çıkıyor. İlk denemenizde tam ortaya isabet ettiremiyorsunuz. Alışana kadar, ben de alışana kadar bayağı bir ziyan ettim. Öyle söyleyeyim. Bakın üst kısım çakıldı. Şimdi alt kısım için hemen başlığı değiştiriyorum. Çünkü alt kısım böyle arkadaşlar. Bunun ucuna da bakın bu var. Bunu buraya yerleştiriyorum. Diğer parçamız da bu. Şimdi bunu nereye takacağımı hemen belirleyeyim. Bir dakika. Ötekini bulamadım. Hemen bir tane alıyorum şuradan, bulamadım çünkü. Yerimi belirliyorum. Kapattım.
Bunun arkası şuraya yapsam çok yukarıda kalacak. Bunu doğru yere monte etmeniz gerekiyor. Bir saniye kaybettim. En iyisi tığla belirlemek. Kapattım. Tam şuraya, yani şurası çok yukarıda olur. Burası da şuraya dikebilirim. Tığımla yeri belli ediyorum. Arkadan hemen sivri olan kısmı, bakın bu arada kalın olduğu için biraz bastırıp inceltiyorum. Bunun da aparatı, tutma aparatı bu arkadaşlar. Bunu buraya geçirdim. Tabii yumuşak, yastığın üstünde yapacağım. O yüzden biraz beni zorlayabilir. Halının üzerinde çakabilirsiniz. Evet. Bunu da buraya içine takmıştım. Tam üstüne gelmesine özen gösterecek şekilde, yani kapak gibi düşünün. Bunu kapatıyorum. Birkaç kere vurmak zorundayım. Sert bir zeminde değilim çünkü. Hemen bakalım oldu mu? Umarım olmuştur. Bazen çünkü tutmuyor çıt çıtlar. Oldu. Süper. En azından bunu da görmüş oldunuz. Şunları şuradan alalım. Çantam istediğim kıvama geldi. Çıt çıtım da kapanıyor. Evet. Bir çantamız daha bitti. Hemen burayı toplayayım. Bütün çantalarla ilgili konuşalım. Evet, çantalarım bitti. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Hepsi farklı boyda, hepsi farklı çeşitte. Aslında bence bir bakımdan da bu şekilde olması iyi oldu. En azından size farklı farklı iplerle nasıl yapabileceğinizi göstermiş oldum. Bakın 3 tane farklı çanta görüyorsunuz, öyle değil mi? Ama hepsi aynı model, yani aynı mantıkla yapılmış. Bu tek kat ince olan bir rafya ipti. Nasıl yaptım? İnce bir rafya iple toplamda 20 zincirle başladım. 20 zincirle başlayıp oluşturdum. İkinci sıra çift çift çift. Üçüncü sıra tek çift tek çift. Dördüncü sıra tek tek çift yapmışım. Arttırmayı bitirmişim. Yani 2 tek 1 çift yapana kadar devam etmişim. Mantık aynı. 2 sıra sık iğne yaptıktan sonra model motifini uygulamışım. Ve tek sırada zincir çekmişim. Burada da arka kısım, burada hiç sayı vermeyeceğim. Bunu yapmayı gördünüz zaten. Bu birleştirmeyi, sapları koyacağınız yeri belirledikten sonra istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ve genişletebilirsiniz. Bu ipim ince olduğu için böyle olmuştu. Bu ipimde aradaki farkı görün zaten. Bu da rafya. Yani ben bunu da rafya diye aldım. Ama bakın bunu tek kat yaptığımda daha kalın olmuş. Bu ince olmuş. O yüzden bu ipimi, elimde fazladan bir ipim vardı ve kullanamıyordum. Tek başına hiçbir şekilde hiçbir çantada güzel durmuyordu. O yüzden ben bunu çift kat olarak değerlendirmek istedim. Çift kat olduğunda da zaten videoyu bu çantayla anlattım. 10 zincir çekerek başladım. Taban ölçüsünü de isteyeceksiniz eminim. Hemen veriyorum. 20 zincir ve 3 arttırma yapmış olduğum sıranın arttırmayı bitirdiğim noktası 16,5 santim arkadaşlar. Taban genişliğimiz 16,5 santim. Arttırmayı bitirdiğim nokta, taban genişliğimiz 15 santim. 16,5-15 santim. Bu da inanılmaz güzel bir ip. Bakın gerçekten inanılmaz güzel bir ip görüyorsunuz. Gerçekten deri gibi. Bakın çantanın şekline, deri gibi görünüyor. İnanılmaz güzel ama örmesi zor. Örmesinin zor olmasının nedeni de yapışıyor. Böyle bir lastiksi bir hissiyat var. Yani tığdan zor geçiriyorum. Ama ben hani sabırlıyımdır. Mesela ben rafya iple, ince bir rafya iple günde 2 tane yaparım ama günde 2 tane bu iple yaparken sıkılırım. Ama
Derseniz ki ben yapabilirim, bu ipi elde edin, alın derim. Bakın lastik, lateks gibi ama tam lastik de değil, değişik bir ip gerçekten. Bunda da hani klasik bir güzel, bana da önerebileceğiniz, benim rafya ipim çok güzel, kalın, muntazam dediğiniz bir ip varsa da onunla yapacaksanız bir 3 tek bir çift yapmışım arkadaşlar. Yani çift çift çift, tek çift, tek tek çift, 3 tek bir çift yapmışım. Ondan sonra direkt modele başlamışım. Toplam yüksekliği de vereyim hemen size. Tabana kadar 11,5 santim toplam yüksekliğim. Dediğim gibi bu kısmı yine kendiniz dilediğiniz ebatta, istediğiniz ölçüde hazırlayabilirsiniz. Çok sevdim ama çok zor. Elinizdeki bütün kullanamadığınız ipleri değerlendirip hemen yapın derim. Bu çok hafif oldu, çok ince oldu. Bu bayağı tok duruyor ama en azından 3 tane çanta ölçüsü vermiş oldum sizlere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup ve videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bütün yorumları açığım. İstediğiniz yorumu benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.